Merhaba, ben Faruk Kaymak. Bu videoda kosinüs teoremini iki farklı şekilde kanıtlayacağım. Öncelikle kosinüs teoremini hatırlayalım. Kosinüs teoremi bir üçgende üç kenar ve açılardan biri ile ilgili bir bağıntıdır. A köşesine göre a kare eşittir b kare artı c kare eksi 2bc çarpı kosinüs a'dır. Diğer köşeler için de aynı şekilde kosinüs teoremi yazılabilir. Hemen kanıtlarımıza geçelim. İlk kanıtımızla başlıyoruz. Biz ABC üçgenimizde AC kenarına ait yüksekliğimizi çizersek ve burada kenar uzunluklarımızı hemen isimlendirirsek AD uzunluğu x olursa DC b eksi x olur. Yüksekliğimiz de h olsun. Burada hemen iki tane Pisagor teoremi uygulanabilir. Öncelikle BDA üçgeninde c kare eşittir h kare artı x kare. BDC üçgeninde ise h kare artı b eksi x karenin a kare olduğu görülür. Taraf tarafa çıkarma yaparsak burada h karelerden kurtuluruz. Geriye c kare eksi a kare ve x kare eksi parantez içerisinde b eksi x kare gelir. Tam kare açılımını yaparsak b kare eksi 2bx artı x kare gelecektir parantez içerisinde. Gerekli düzenlemeler yapılırsa x karelerden de kurtuluruz. Yani c kare eksi a kare aslında eksi b kare artı 2bx'tir. Şimdi buradaki x'i bulmak için BAD üçgeninde biz a açısının kosinüsünü incelemeliyiz. Kosinüs komşu dik kenar bölü hipotenüstür. Kosinüs a buradan x bölü c olarak bulunacaktır. X'i yalnız bırakırsak c çarpı kosinüs a. X'i denklemimizde yerine yazarsak c kare eksi a kare aslında eksi b kare artı 2bc çarpı cos a gelir. Buradan artık a kare yalnız bırakmamız yeterli. A kare yalnız bıraktığımız takdirde b kare artı c kare eksi 2bc çarpı cos a elde edilir. Böylelikle kanıt tamamlanmış oldu. Tabii kanıtımızda dar açılı bir üçgen düşündük. Peki üçgenimiz geniş açılı olsa, üçgenimiz geniş açılı olsa da yine aynı kanıt yapılabilir. Hemen bir ABC üçgeninde AC kenarına ait yüksekliğimizi yine burada çiziyoruz. Tabii ki yüksekliğimiz dışarıda. Yine harflerle isimlendirmeler yaparsak yüksekliğimiz h, AD uzunluğu x olursa burada BDA üçgeninde ve BDC üçgeninde Pisagor teoremleri yazılırsa elde edilen denklemler taraf tarafa çıkarıldığında h karelerden kurtuluruz. Burada b artı x'in tam kare açılımını yaparsak b kare artı 2bx artı x kare gelecektir. X kareler yine birbirini götüreceğinden ifadenin son hali c kare eksi a kare eşittir eksi b kare eksi 2bx gelir. X'i bulmak için üçgenimize baktığımızda tabi burada BAC açısını ben A açısı olarak kabul ediyorum. Dolayısıyla BAD açısı 180 derece eksi A olacaktır. Hemen kosinüsüne bakarsak kosinüs 180 derece eksi A komşu bölü hipotenüs olacağı için x bölü c olacaktır. Buradan x eşittir c çarpı kosinüs 180 derece eksi a gelir. Kosinüs 180 derece eksi a'nın eşiti eksi kosinüs a olacağından x'imiz aslında eksi c çarpı kosinüs a'dır. X'i biz denklemde yerine yazarsak buradan a kareyi son olarak yalnız bırakıyoruz ve geniş açılı üçgenlerde de kanıtı tamamlamış oluyoruz. Şimdi ikinci kanıtımıza geçelim. İkinci kanıtımızda biraz daha farklı bir bakış açısıyla iki tane Pisagor yapmayacağız. Bir tane Pisagor teoremi yeterli olacak. AC kenarına ait yüksekliğimizi yine çizelim. Burada A açısının kosinüsüne bakarsak komşu dik kenar bölü hipotenüs olacağından kosinüs A AD uzunluğu bölü C'dir. Aynı şekilde A açısının biz eğer sinüsüne bakarsak sinüs A BD bölü C'dir. Buradan AD ve BD yalnız bırakılırsa C çarpı kosinüs A ve C çarpı sinüs A elde edilir. Yerlerini yazarsak ve AC uzunluğunun tamamı B olduğu için DC uzunluğu aslında B eksi C çarpı kosinüs A'dır. Burada yapmamız gereken BDC üçgeninde Pisagor teoremini uygulamak. A kare C çarpı sinüs A'nın karesine ve B eksi C çarpı kosinüs A'nın tamamının karesine eşittir. Burada gerekli düzenlemeleri yaparsak uzun bir denklemimiz çıkacak ama bu uzun denklemde gözümüze hemen şu c kare çarpı sin kare a ile c kare çarpı kos kare a'nın çarpması lazım. Çünkü bu ikisini c kare parantezine yazarsak sin kare a artı kos kare a gelir. A açısı ne olursa olsun bu ikisinin toplamı daima 1'dir. Dolayısıyla sarı işaretlediğimiz yerler aslında c karedir. Böylelikle kanıtı tamamlamış oluruz. Şimdi gelin isterseniz bir de ikinci kanıtımızın geniş açı için durumuna bakalım. Geniş açılı bir BAC üçgenimizde biz AC kenarına ait yüksekliğimizi yine çizelim. Burada ben BAC açısını A olarak alıyorum. Dolayısıyla BAD açısı aslında 180 derece eksi A. Kosinüsüne ve sinüsüne bakacağız. Kosinüs 180 derece eksi A komşu bölü hipotenüs olacağı için aslında AD bölü C'dir. Buradan biz kosinüs 180 derece eksi A'nın eksi cos A olduğunu biliyoruz. AD uzunluğu eksi C çarpı cos A oldu. Aynı şekilde sinüsüne bakarsak karşı dik kenar bölü hipotenüs olacağından BD bölü C'dir sinüs 180 derece eksi A. Ama sinüs 180 derece eksi A sinüs A'ya eşittir. Dolayısıyla BD uzunluğu C çarpı sin A'dır. AD ve BD'yi bulduk. Yerlerini yazalım. Ve burada BDC üçgeninde yine biz Pisagor teoremini uygularsak A'nın karesi aslında C çarpı sinüs A ile
B eksi C çarpı kosinüs A'nın karelerinin toplamına eşit. Gerekli düzenlemeleri yaparsak buradan tam kare açılımlarını yaparsak yine gözümüze c kare çarpı sin kare A ve c kare çarpı kos kare A çarpacak. C kare parantezinde yazılırlarsa sin kare A artı kos kare A her zaman 1 olacağından ötürü aslında o sarıyla çizdiğimiz yerler c karedir. Böylelikle geniş açıda da kanıtımızı tamamlamış olduk. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Esenlikler dilerim.